Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Güçlü yönlerinizi anlatır mısınız? Bize zayıf yönlerinizi anlatır mısınız? Bu pozisyona neden başvurdunuz? Neden bizim şirketimiz? Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Stresli bir durumla nasıl başa çıkarsınız? Zamanınızı nasıl planlarsınız? Takım çalışmasına yatkın mısınız mesela? Eski işinizden neden ayrıldınız? Bugün çok farklı bir konuyla karşınızdayız. Hepimizin başına gelmiştir. İş mülakatlarına nasıl yalan söylüyoruz? Aslında içimizden geçenler çok farklıyken biz daha çok karşı taraf ne duymak ister ona odaklanıyoruz. Karşımda Kardelen var. Hello. Şimdi şirketimiz satış ve pazarlama üzerine Kardelen Hanımcığım. Biz ayakkabı sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Siz de satış ve pazarlama bölümüne başvuruyorsunuz. Tamam. Biz sizi buraya davet ettik çünkü siz bizdeki satış pazarlama pozisyonuna başvurdunuz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz Kardelen Hanım? Nasıl yapmışım bilmiyorum. Satış ve pazarlamadan Haberin mi yok yani bunda? Yani yanlışlıkla elimdeymiş galiba ama iyi de oldu. Tanıştık. Düşüneyim ne demem gerekir. Ne sordunuz? Bize biraz kendinizi anlatır mısınız? Kendinizden bahseder misiniz? Ya şimdi ben uydurdum satış pazarlamayı. Sen istediğin pozisyon yönetici de olabilirsin yani. Kendinizden bahseder misiniz? Yeni mezunum ama vasıflarımın satış ve pazarlama için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir savunucuyum. Sahiplenmem yeterli. Satış pazarlama ne yapar? Muhatabım kimler? Ben ne yapıyor olacağım? Bayiler olur, son kullanıcı olur, perakende sektörü olabilir. Onlara bizim malımızı satın Evet diyeceğim ama ben. hareket de iteleyeceğim onlara şeklinde. Ya yeter ki inanayım, yaptığım işi seveyim. Ben her şeyi yapabilirim. Kişisel yeteneklerimin de buna uygun olduğuna inanıyorum. Bir kendimi pazarlayamıyorum. Evet. Karşı tarafın duymak istediği şeyi ben eğitimim boyunca kendimi geliştirmeye çalıştım. Hem teknik açıdan hem sosyal açıdan. Analitik düşünme yeteneğine sahibim. Takım çalışmasına yatkınım. Bu tarz cümleler bekliyor senden. Sorar belki ya. Yok sormuyor onu. Takım Diyor ki, çalışmasına yatkın mısınız demiyor mu? Yok demiyor. Hatta benim de aklıma ne gelir biliyor musun? Benim ismim Remziye Kılıçlı. Aslen Adanalıyım. 4 çocuklu bir ailenin çocuğuyum. Ben böyle girerim yani. Bana olaya. kendini anlat deyince kendini anlatmak da zor bir şey. Evet. Çok zor bir şey yani. Ne bilmek istiyorsun ya? Bir aç konuyu öyle değil mi birazcık? Yani sıkıyorsa birisi gelsin kendini anlatsın bakayım. Ama HR o kadar kendi şeyine odaklı ki, duymak istediğine odaklı ki. Zannediyor ki sen soruyu anlıyorsun ama o kadar geniş bir kavram ki. Kendini anlat. Nesini anlatayım ya? Sigara içerim, alkol kullanmayı severim, şen şakrakım, eğlenceliyim. Hani birçok şey anlatabilirsin bununla ilgili öyle değil mi? Evet. Tamam benim konuştuğum gibi konuştum. Ne yapar burada? Orada bir eksi yazar sana yani. Analitik dememişsin. Takım çalışmasına yatkınım. Sadece bir istek var ortada. Herhangi bir tecrüben yok. Yeni mezunsun. Yeni mezunum. Nasıl tecrübem olsun? Öğrencilik dönemimde tabii ki stajlarımı yaptım. Staj yaptığım yerlerden olumlu geri bildirimler de aldım. Referanslarımı zaten iletiyor olacağım. Geç kaldım bunu söylemek için. Ama sözümü kesti. HR'a da böyle çemkireceğim. Çemkiririm. Stres altındayım ben burada. Öyle zaten o görüşmeler öyle. Stres altındasın. Sözümü kestin anlatıyordum ben daha. Bu iş bir de sadece eğitimle olabilecek bir şey değil. İnsanın kumaşında olacak. Benim kumaşımda var. Ön tecrübeyi de öğrencilik süresince zaten staj yaptığım yerlerde edindim. Ama daha da tabii ki kendimi geliştirmek istiyorum. Bunun için de şirketinizin uygun göreceği pozisyon dahilinde bu yeteneklerimi de geliştirmek istiyorum. Daha uygun göreceğiz. Sen Uygun. zaten Ya- bir pozisyona başvurmuşsun ya. Allah'ım fiyasko gibi bir mülakat geçiriyorsun şu an Kardelen. Ya of ya. Fiyasko. Peki Kardelen Hanım bize güçlü yönlerinizi anlatır mısınız? Analitik düşünebilmek. Takım çalışmasına yatkın. Özveriliyimdir. Çalışma saatleri konusunda sınır tanımam. Bunları söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Onları söyleyeceksin. Tamam beni kandırmak için onları söyleyeceksin ama asıl içinden geçen ne olur ya bu soru karşısında? Soru neydi? Güçlü yönlerin neler? Güçlü yönlerin neler? İkna kabiliyetim yüksektir. Değil mi? O geliyor aklına. Başka da bir şey gelmiyor. 3-5 tane saydım. Hayır canım onlar canım benim. Biz şu an izleyiciye HR bize ne soruyor ama bizim zihnimizden ne geçiyor, ağzımızdan ne dökülüyor değil. Güçlü yönlerim bunlar ve HR'ın da bence gayet işine yarar. Bunları Şu söylerim. an sen HR'dan bağımsız olarak HR'a kendi beğendirmeye çalışmıyorsun. Niye? Ben Ben bu işi sana- istem. Ben bu işi O istiyorum. işe başvur. Ben Kardelen'le roleplay yapamıyoruz biz burada. Hayır. Ben bu işi istiyorum ya. Ben senden bu soru karşısında zihninden geçen ne olur? Güçlü yönlerin neler diye soruyor sana birisi. Tamam analitik düşünmeyi Onu düşünmezsin ya. Onu düşünürüm. Benim güçlü yönüm ne ki acaba falan diye orada bir oturur düşünürüm ya. Kararlılığım, istikrarım, istekli oluşum en büyük gücüm bence. Yani bu istek dahilinde tabii ki gerçekten öğrenmekten keyif alan birisiyim. Beni güçlü yapabilecek en önemli kriterler bunlardır. Karışma bana. Ben bu işi istiyorum.
Programı ben yönetmiyor muyum? Moderatör ben değil miyim? Ben ne istiyorsam onu yapacaksın ya. Ben yönetici olacağım. Yeni mezun. Yeni mezun. Yönetilmeye de pek uygun değilim. Ha, belli, evet belli. Kardelen Hanım, çok ilginç bir mülakat oluyor bu. Bize zayıf yönlerinizi anlatır mısınız? Duygusalım biraz. Duygusalım ama bunu tabii ki asla işle karıştırmam. Yani sorunlar olabilir tabii ki. Hayatın doğal bir parçası ama bunları kendi içimde sindire sindire çözebileceğimi de biliyorum her zaman. Benim zayıf yönüm duygusallığım. HR var benim karşımda. Kardelen, bu işi alamayacaksın bak bu gidişle. Ben de iyi geçin. Duygusalım, kırılganımdır. Küserim deseydin mesela. Daha neler? Küsüyor muyum ben? Küser. Kardelen küser. Hayır. Var öyle huyları. Kardelen Hanımcığım, bu pozisyona neden başvurdunuz? Okudum. Bu bölümü okudum. Satış pazarlama okudunuz. Bu bölümü okuduğum için başka hangi pozisyona başvurabilirim bilmiyorum. İşte samimi bir cevap bu yani. Neden bizim şirketimiz? İşte şirketin ne olduğunu bilsem. Kurumsal büyük bir şirket. Amerikan şirketi. Bak başka bir data yok. Amerikan olduğunuz için başvurdum. Yani ne diyebilirim ki? Kurumsal bir şirket. Global yani böyle. Ya kurumsal bir şirket ilanlara baktım. Sizin ilan vardı. Ben de başvurdum. Ay şey diye geçmez mi içine? Muhtemelen sizin imkanlarınız piyasadaki yerel firmalara kıyasla daha iyidir yani. Daha iyi para veriyorsunuzdur. O yüzden Ya bak burasıdır diye. halktan kopuksun. Halk artık nerede görürse, nerede ilan görürse oraya başvuruyor yeni mezunlar. Öyle seçicilik falan yok. Böyle kurumsal bir şirkete gittiği zaman da yani aslı içinden geçen burası iyi para verir. Buranın şartları daha iyidir. Hayır işte. Burası para verir. Bu kadar. Burası Sağlam para verir. hayır sağlamlık yok. Burası para veriyor. Bu kadar. İlan yok ilan. Niye bizi seçtiniz? Başka seçeneğim yoktu. Al sana samimi cevap. İşte tamam, bu samimi cevap bu yani, ama bunu diyemiyorsun işte. Aslında ben bunu tartışmak istiyorum yani. Samimi cevap, başka seçeneğim yoktu. Başka iş ilanı yoktu. Ben buraya seni övmeye mi geldim? Zaten bir sürü baskı altındayım. Zaten işsizim. Yeni mezun olmuşum. Yeni mezun olup deneyimli olmamı bekliyorsunuz benden. Bir de yok efendim neden bizi seçenek mi var? Seçenek mi var? Tamam işte, ben bu cevapları istiyorum ya. Yani böyle kendinizi yağlandırıp ballandıracak bir uygulamalar bunlar. Karşı taraf ne duymak istiyor? Çünkü sizin şirketiniz piyasada bilinirliği yüksek bir şirket. Sektörde saygınsınız. Herkesin çalışmak istediği bir şirket olduğu için ben de bu ekibin bir parçası olmak istiyorum. Bu tarz şeyler duymak isterim. Tabii rakip şirketin de ilanları vardı. Oraya hiç başvurmadım. Direkt size başvurdum. Aynen. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Türkiye. Türkiye muhtemelen aynı yerde. Aynı semt olur. Bilmiyorum. Muhit değiştirmeyi düşünebilirim. İçinden geçen bu olur değil mi? Gerçi yeni mezunum ben bir dakika. 5 yıl sonra kendimi nerede görüyorum? Evimi arabamı almışım. Yatırım mı yapmışım? Ya bir şişme botla falan iltica ediyor olabilir mi acaba? 5 yıl sonra. Ha, yani olabilir bilemeyiz 5 yıl sonra ne olacağını. Ulan sen yarın ne yiyeceğini biliyor musun da bana 5 yıl sonrayı soruyorsun, öyle değil mi? O kadar samimiyetsiz bir soru ki bu. Bilmiyorum bazen Sarıyer geçiyor aklımdan. Abi şu kardelen istediğim kıvama geldi sonunda. Stresli bir durumla nasıl başa çıkarsınız? Ne gerekiyorsa yaparım. Ne bileyim. Şey düşüncesi gelmiyor mu? Bir panik olurum önce bir falan diye. Deprem anı geldi aklıma. Yani bir paniklerim. İş mülakatındasın yalnız. Ama soru bu. Yani soru bu, evet. Stresli bir durumda nasıl başa çıkarsın? Yani ama böyle mi soruyorlar? Yani bir Evet. örnek veriyorlardır ya. Hayır canım, stresli bir durumda nasıl başa çıkarsınız? Stresli durumlarla. Kafamı kaşıyorum önce. Yani o şok herhalde 3-5 saniye sürüyor. Sonra ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Yani şimdi stres durumda önce bir durumu analiz edersin. Sorunun kaynağını bulmaya çalışırsın. Çözüm yolları Ya şimdi düşünmeye deprem oluyorsa sorunun kaynağı. Sorunun kaynağına ben ne yapayım? Yani sorunun sonucuna müdahale etmeye çalışırım orada. Yani burada belki de iş stresinden bahsediliyor olabilir. Ben çok gerginliğe gelemiyorum. Ben çok strese gelemem öyle. Yani işte bunu diyebilirim. İşin özü o yani. Ben çok sevmem stres. Güllük gülistanlık. Herkesin işini, sorumluluğunu bildiği bir şeyde, düzende çalışalım. Niye stres oluyoruz? Ha stres varsa da ben oradan tuvalete giderim ya evet. Kaçarsın. Kaçar. Yani benim kafam götürmüyor. Zamanınızı nasıl planlarsınız Kardelen Hanım? Akışında. Akışta kalıyorsun. Akışta kalmak iyidir. Akışta kalırım çoğu zaman. Planlama Öyle yok yani. yazıp ajanda yapmayı sevmem. Durum ne gerektiriyorsa hani onu önceliğe koyarım ama onun dışında içimden ne geliyorsa da ona göre akışına bırakırım ya. Carpe diem ya. He. Ha? Spontaniteyi severim ben. Takım çalışmasına yatkın mısınız mesela? Bence değil. Vallahi değilim.
Bu arada bak bir görüşmede bu bana soruldu. Bu cevabı verdim ya. Salak gibi gittim, dedim ki ya yalan söylemek gibi olmasın. Çok da uygun olduğumu düşünmüyorum dedim takım çalışmasına. Yani ben daha çok kararlarımı bireysel olarak almayı severim. Yani iş konusunda da özellikle daha çok liderlik etmek isterim aslında. Ha, bu demek değil ki uyumsuzluk. Uyumluyumdur da ama ne gerekiyorsa da daha iyi bir fikrim varsa da orada da yani öne çıkmak isterim. Çok itaatkar değilimdir. Ben yalnız çalışmayı da severim. Kalabalık beni bayıyor. Ben bir kere takım çalışmasına inanmıyorum ya. O kadar saçma bir şey. Takım çalışmasına uygun musun ya? Nerede çokluk orada bokluk ya her şeyden önce. Evet. Ha bir de başkalarına bağımlı olmaktan da nefret ediyorum. Yani bir şey yapılacaksa tamam hallederim ben ya. Ay ben bir de çalışkan bir insanım yani. X kişisi işini yapmıyor diye benim işlerim aksayacak. Ben Öyle değil sevmem mi? öyle ayak bağı. Peki Kardelen Hanım son sorumuza geliyor. Eski işinizden neden ayrıldınız? Kısa bir iş tecrübeniz olmuş Kardelen Şirket Hanım. battı. Ha öyle mi derdin? Batmıştır, olabilir. Hadi batmadıysa kendin ayrıldın oradan. Neden ayrılmışsındır? Ya muhtemelen kötü şartlarda ayrılmışsındır ya. Çok mutluysan, huzurluysan niye ayrılasın oradan? Öyle değil mi? Yemekleri kötüydü Bunu diyeceksin. Yemekleri kötüydü. diyebilirim. Ne bileyim, ne olabilir sebep? Patronla anlaşamamışsındır, uyuzun tekidir, şahıs firmasıdır, adam sapıktır. Bir sürü şey var burada Yani şimdi ya. yeni mezun olduğuma göre çok kısa çalışmışım o şirkette. Bir gelecek görmedim. Nasıl bir gelecek bekliyorsunuz siz? Ya şey diyemiyorsun değil mi? Parası azdı. Parası beni tatmin etmedi. Müdürü uyuzdu. Anlaşamadım hödükle falan. Ya yok, gelecek görememek ne olabilir işte? Hani ben yükselmek istiyorumdur. Buna uygun da bir ortam yoktur. Odur gelecek görememek. Parası da azdır zaten. Yıllar boyunca o parasızlığa da mahkum olmak istemedim. Heh. Çalışma koşulları da ağırdı. Beni de deli şey yapmadı yani. Dedim benim derdim ne? Bunlar çok daha samimi cevaplar. Ya samimi cevaplar ama bir taraftan da kontrolsüz cevaplar ya. Ben olsam ben de almam böyle birini. Savunuyor musun şimdi? HR mı savunuyorsun? Bu HR'ı klişe savunmak sorular da ama değil ama kendimi de savunamıyorum yani. biz biraz dalgaya aldık ama diğer taraftan da ya kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Ya gerçekten bilmiyorum ki ya. Bu koşullarda ne bileyim ben. Ya ben iş mülakatında değilim ve şu an bana bu soruyu sor 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Hiçbir fikrim yok. Hayatta olup olmayacağımı bile bilmiyorum ya 5 yıl sonra. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki her an her şey olabilir. Bugün yaşıyorsun. Kendinden bahset. Ya şurada sokağa çık, kaç kişi kendini anlatabiliyor? Kendini anlatmak o kadar şey mi? Basit bir şey mi ya? 5 tane güçlü yönünü anlat. Söyle bize. İş, çalışma hayatına dair. 5 tane güçlüyüm. Asla pes etmem. Tuttuğumu koparana kadar ne gerekiyorsa farklı stratejiler geliştiririm. O doğrultuda giderim. Başkalarının ayağını kaydırırım. Mesai gerekirse. saatlerinin sınırlılığı gibi bir engele takılmam. Gerekirse 24 saat çalışırım. Para asla önemli değil benim için. Gerekirse aç yaşarım. Kızım yalan üstüne yalan ya. Herhalde böyle şeyler istiyorlar. Galiba. Ekip çalışmasına da yatkınım, bireysel çalışmaya da yatkınım. Ben de her yol var. Nasıl istiyorsanız öyle Evet, bunu, kullanabilirsiniz bunu beni. duymak istiyorlar. Var mı soru? Evet sorular bu kadar yani. Azmış. Roleplay'e uygun değilmişsin. Bu kadar. Az hazırladım. Evet ama genelde yani bu minvalde gidiyor. Bence biraz şey yapmışlardır ya artık. Değiştirmişlerdir. Valla ChatGPT'ye sordum. ChatGPT'nin yardımı sayesinde bunları çıkardım. Ve hepsi de çok tanıdık geliyor. Az daha konuşaydık. Doyamadım. Ben kendimi gösterebildiğime inanıyorum. Şirket de azıcık bana kendini beğendirsin ya. Ben geldim hani bir takım bilgilere sahibim de. Bilinen detayların dışında siz nasıl bir şirketsiniz? Ben sizi de dinlemek isterim. Zayıf yönleriniz olduğunu düşünüyor musunuz? 5 yıllık planınız nedir, kalkınma planınız? Daha önce yollarınızı ayırdığınız elemanlarınızla neden bir yol ayrımına Değil gittiniz? mi? Keşke bunları sorabilsen ya. Neden şirket değiştiriliyor? Hani pozisyonel terfi mümkün değil mi sizde ya da adil mi gelmiyor acaba insanlara? Bu oraya gidecek şeyler sorarım. Terfiler neye göre gerçekleşiyor? Performans sistemi neye dayalı? Buraya girdiğinden beri emekliliğe kadar sizinle çalışan hiç kimse oldu mu? Güzel sorular bunlar. Ya arkadaşlar ya gerçekten bunları HR'a sorun ya iş görüşmesine gittiğinizde. Hakkınızdır ya bu. Çalışma saatlerinizden memnun musunuz? Çalışma saatlerini kısaltıp daha kısa sürede daha efektif bir verim sağlamanın yollarını arıyor musunuz? 9-10 saatlik mesailerin verimli olduğunu düşünüyor musunuz? Bu tek taraflı bir rıza değil. Yani bir tarafın hani belki o işe ihtiyacı olduğu için tamamen koşulları öbür tarafın belirlemesi ne kadar adil bence soru işareti. Yani evden belki daha çok iş yerine zaman geçireceksin ve orasının nasıl bir yer olduğunu bilmeye hakkın var diye düşünüyorum. Daha samimi bir mülakat olması gerekiyor ve karşılıklı bir mülakat olması gerektiğine inanıyorum ben de. Bu kadar ihtiyacın olmayacak. Sorarsın bunları. Ben olsam sorarım. Ama herkes de kendini bilecek. Kendini anlatır mısın demek kolay. Sen kendini anlatabiliyor Tamam, musun? onu diyeceksin. Sen kendini anlat. Bana ne, şirketin kârı artmış, o artmış. Bana ne faydası var bunun? Ya çünkü şirket sana şey gözüyle bakıyor. Sen bana para getirecek misin, getirmeyecek misin? O gözle bakıyor. Tamam, peki ben? Sen de maaş alacaksın işte yani. Biz sana o pozisyon için bir maaş veriyoruz. O zaman ben de ortalama çalışırım. Ha, prim mirim almak için yani böyle kendini paralamak etmek
yemek falan, yani insani mi bu koşullar peki? Duruma göre değişiyor. Şanslıysan çok belli primler kazanabiliyorsun yani. Şanssızsan, ki ben şanssızlardan bir tanesiyim. Kurumsal sektörde çalışmış ve çok şanssız olan insanlardan bir tanesi olarak pek ondan faydalanamadım yani. Ya böyle cam bölmeler bilmem neyler falan, ben hani herkesin böyle gerekirse içine çekilebileceği mahrem alanların, kendine ait bir alanın olması gerektiğine inanıyorum. Siz bunları sağlıyor musunuz bana? Yani sürekli ortada olmak çok rahatsız edici bir his. Herkes de o şekilde konsantre olamaz, çalışamaz. Ha, böyle bir imkanınız var mı? Bazen de insan konsantre olabilmek için ya da toparlanabilmek için. Veya dört duvar hissedebilmek için. Sırtını bir duvara verebilmek istiyorsun. Sırtın her daim bir boşluğa bakıyor güvensiz bir şekilde. Ya da ben herkes gibi çalışamıyorum ya. Atıyorum işte Google'da nasıl çalışıyorlar? İşte onların Öyle hepsi var. birazcık şişirme. Ya ben tamam, bence de şişirme ama gerçekten öyle insanlar da var. Ya buna uygun bir şeyiniz var mı? Alternatifiniz var mı mesela? İnsanların hepsi sanki aynıymış gibi davranılıyor. Ya işte belli tipte herhalde çalışanlar istiyorlar onlar da. Ona göre seçiyorlar zaten. Hani seçen onlar. Böyle bir fark var. Onun getirdiği bir dayatmacılık var işte. Verim noktasında o zaman eldeki aldığı kadarıyla da yetinecek şirketler. Hadi burada bitirelim madem. Bitirelim madem. Mutlu değiliz, sevmiyoruz insan kaynaklarını ya. Şirket politikalarını da sevmiyoruz. Biraz daha samimi olun ya. Daha samimi cevaplar alın. Ya şeyi istiyorlar ya, kendi işi gibi sahiplenmelerini Evet. insanların. Ya o zaman kendi işi gibi de hissettirsinler Aynen. bir noktada. Yani ne kadar çok çalışıyorsam, ne kadar çok emek veriyorsam, katma değer getiriyorsam, onun karşılığını alabileceğime de inanırsam, Külliyen yalan. ben de hani sahiplenirim o işi mesela. Külliyen yalan. Tamamen network'le alakalı bir şey. Arkanızda abiniz, ablanız, dayınız, birileriniz yoksa kurumsal sektörde hiçbir şansınız yok arkadaşlar. Kıçınızı da yırtsanız, sabahlara kadar da çalışsanız hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden eğer olur da kurumsal sektöre girip bir iş başvurusunda bulunup işe alınırsanız kesinlikle ağınızı genişletmeye çalışın. Neyse hadi bizden bugünlük bu kadar. Ben Remziye Kılıçlıoğlu. Ben kayyum. Kayyum Kardelen. Arkadaşlar ya söylemeyi unuttum ben başta. Beğeniler düşüyor. Yorumlar azalıyor. Ne yapıyorsunuz ya? Sinirlenmiyorum, üzülüyorum be. Kahroluyorum. Gitgide performans düşüyor. Acaba diyorum yaz dönemi millet tatili. O Evet. yüzden kendimi öyle kandırmaya çalışıyorum. Ama evet. Evet. Öyle yani. Neyse bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.